G22 mi, F20 Max mı dediniz. Başımızın etini yediniz. Biz de ne yaptık? Aldık ekran görüntülerini. Firmanın başının etini yedik. Ve sonunda F20 Max'ı kaptık. Robot kafalar böyle bir aile işte. Beraber güçlüyüz biz dostlar. Kaptık falan diye yanlış anlamayın aman ha. Demo cihaz bu. Deneyip geri göndereceğiz. Sizi bilgilendirmek için aldık sadece. Robot kafalar sadece biz değiliz. Bunu unutmayın. Bizi takip eden ve bizim gibi araştırırken kafayı kıranlara biz zaten robot kafalar diyoruz. O yüzden girişi şöyle yapmak istiyorum. Selamlar değerli robot kafalı dostlarım. Öncelikle konseptimiz Dibea G22 incelememizde de olduğu gibi kendimizi göstermek yok. Tamamen süpürgeye ve bilgiye sizi doyurmak istiyoruz yine. Beraber canlı testler yapacağız. Robotu canlı size izlettireceğiz. Aynı zamanda da bilgiler vereceğiz. Bu konseptimizi beğeniyor musunuz? Lütfen yorumlara bekliyoruz size. Çünkü merak ediyoruz. Bu arada G22 kıyası için bu videoyu bekleyenlere kötü haber. Burada kıyas yapmayacağım. Kıyas için bir sonraki videomuzu sabırsızlıkla bekleyin. Abone olup bildirimleri açın. O videomuzda çok daha detaylı bir kıyas yapacağız, merak etmeyin. Hadi ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım o zaman. Buyurun. Süpürgede ağırlık her şeydir dostlar. O yüzden ilk bu konudan olaya girişelim istedim. Tabi ağırlık kadar mühendislik ve tasarım da önemli. Süpürge ağır olsa dahi ağırlığı bileğe vermiyorsa hiçbir sıkıntı yok demektir. Süpürgenin motor ve batarya kısmı tam 1,5 kilogram. Boru ve başlığı dahil tamamen ağırlığı da 2,3 kilogram. Biz bu şekilde ölçtük ama sitede 2,5 yazıyor. Hani yanlış ölçümleme de yapmış olabiliriz. 2,4-2,5 civarı bir şeydir maksimum. Ağır mı hafif mi? Bana ne kilogramından be arkadaş diyorsanız eğer sakin olun şampiyonlar. Ağır da değil, hafif de değil. Ama başta da söylediğim gibi burada mühendislik ve tasarım devreye giriyor. Yük bileğe binmiyor. Kesinlikle uzun süreli kullanımda dahi bileği ağrıtmıyor. Yükün büyük çoğunluğunu temizleme başlığı ve tekerleklere bindiğini çok açık ve net söyleyebilirim. Yerde süzülüyor. Yerde süzüldüğü için bileğinizi ağrıtmıyor. Zaten ağır bir dikey süpürge değil. Buna rağmen de ergonomisi güzel tasarlandığı için inanın bileğinize hiçbir ağırlık vermeyecektir. 2000 miliamper basitçe çıkarılabilir, değiştirilebilir bir bataryaya sahip F20 Max. Mavi renk enerji dostu modda tamına 55 dakika çalıştırdık. Mor renk standart modunda 23 dakika çalıştırdık. Kırmızı renk güçlü modunda ise tam 10 dakika çalışma süresi var. Bizzat temizlik yaparak tek tek ölçümledik. Lütfen emeğe saygı, abone olun. İnanın bunları hatta emin olamadık, birkaç kez denedik. Çok uzun zamanımızı aldı bu denemeler, bilginiz olsun. En yüksek modda 10 dakika çalıştırırken batarya biraz ısındı. Ama inanın böyle kesinlikle el çektirecek bir derecede değil. Hatta tutuşunuza göre hiç hissetmeyebilirsiniz bile.
Yani yukarıdan tutarsanız eliniz pile temas ederse, daha doğrusu bataryaya temas ederse çok az ısıyı hissedebilirsiniz. Ama alt kısımlarından tutuyorsanız, tutma kısmının hiçbir şekilde hissetmeyeceksinizdir. Bu bahsettiğim sıcaklıkta hani böyle uçuk kaçık bir sıcaklık değil. Kesinlikle o elimi çekeyim bırakayım bu artık patlayacak gibi bir sıcaklık değil. Bundan emin olabilirsiniz. Diğer modlarda eliniz dahi değse zerre ısınmadığını belirtirim. Bu da önemli bir konu. Yani batarya alev ateş ısınsa mecbur kapatır atar kenara kaldırırsınız. Korkarsınız en azından. O yüzden bu konu önemlidir. 4 saatte de full şarj dolduruyor. Bunu da dipnot olarak ekleyelim. Yanlış görmediysem sitesinde 3 saat civarı yazıyordu diye hatırlıyorum ama tamına 4 saatte full şarjını dolduruyor. İlk şarja taktığınızda tek mavi ışık yanıp sönüyor. Sonra 2 mavi yanıp sönüyor. Sonra 3 mavi yanıp sönüyor. Maviler 3 mavi sabit ekranda kaldığında bu da size bataryanın tamamen dolduğunu bildiriyor. Bunu da ekleyelim. Şimdi batarya demişken hemen alt tarafında bulunan duvar askı aparatından bahsetmemek de olmaz. Duvara asmak için aparat çıkıyor kutudan. Vida, dübel ve çift taraflı bantlar da mevcut. Yalnız duvar aparatından direkt şarj olmuyor süpürge. Adaptör ayrı bir şekilde takılıyor. Hatta dilerseniz bataryayı çıkarıp ayrıca onu da şarj edebiliyorsunuz. Gayet başarılı. Biz şahsen zaten geri de göndereceğimiz için hani bir duvara monte gereği duymadık. Komodinin üzerinde kullandık rahatça. Çok da başarılı, çok da güzel gözüküyordu. Bilginiz olsun hani illa duvara takmanız da gerekmeyebilir. İster vidalı takabilirsiniz de, ister çift taraflı bantla da yapıştırabilirsiniz. Bunları da belirtmiş olalım. F20 Max 400 Watt çalışma gücüne, dakikada 80.000 devire sahip motora, 25.000 Pascal emiş gücüne sahip bir süpürgedir. Daha önceden de belirttiğimiz gibi 3 moda sahip. Tuşu basılı tutmanıza gerek yok. Bas ve bırak sonra temizliğini yap şeklindedir. Sizi yormaz bazı modeller gibi. Emiş modlarına göre Pascal değerlerine değinecek olursak 7000, 13000 ve 25000 Pascal şeklindedir. 13000 Pascal değerindeki standart modu biz fazlasıyla yeterli bulduk. Genelde denemelerimizi de bu modda yaptık. Çok başarılı, bunu da belirtelim. Şimdi isterseniz biz susalım. Biraz emiş videolarımız konuşsun. Buyurun, iyi seyirler dileriz. Evet dostlar, yine geldik bir emiş testi videosu kısmına. Bana göre en saçma ama en çok sevilen bölüm. Neleri çeker? Hani bu tarz şeyleri çekebilir mi? Görüyorsunuz hayat pahalı ama yine de bakın bu tarz bir deneme yapalım dedik. İşte şekerden tutun pirinç, şehriye vesaire ne var ne yok. Ekmek kabuğu koydum. Sonda da bir un şovu yapacağız. Şu şekilde ben yayayım. Şöyle yayalım biraz ve bastıralım. Yani bunları çeken zaten saçı, tozu, tüyü rahatlıkla çeker. Tahmin edeceğiniz üzere. Hemen süpürgemizi alalım ve şovumuza başlayalım. Süpürgeyi başlattım. Standart modunu aldım. Mor mod. Buyurun denemesini beraber yapalım. Burada bir tane saklanmış. Ve artık o da saklanılmaz hale geldi. Süpürgemizi durdurdum. Görüyorsunuz hiçbir tane dahi kalmadı. Standart modunda. Yani güçlü moduna pek gerek olmuyor ama halı temizliğinde gerek duyabilirsiniz, belki kullanabilirsiniz. Şimdi hemen bir un şovunu da yapalım.
Zaten onları alan unu her türlü alır. Şöyle biraz dökelim. Oo, biraz fazla kaçırdık. Şöyle de yedirelim. İyice abarttık. Bakın. Aralarına kadar girmiştir. Yine hiç fazla şey yapmayacağım. Standart modunda başlatacağım. Tek geçiş yapalım, bakalım alacak mı? Tek geçişte biraz sanki zorlandı. Çünkü içlere kadar girdi. Evet, bakın mesela şu an çok az kaldığını gözlemliyorum. İçlere kadar girdiği için. Görünürde pek bir şey yok aslında. Ama canlı gözle ben görüyorum. Hemen bir üst modunu alıyorum. Buyurun. Gözle görünür dahi hiçbir şey kalmamış. Emişi gayet başarılı dostlar. Ve şimdi de diğer bir önemli konuya geçelim. Emiş modlarına göre desibel seviyelerini size izletelim. Başınız mı çatlayacak yoksa hiçbir şey olmayacak mı? Buyurun siz karar verin. Evet robot kafalı dostlar. Şimdi biraz da dikey süpürgenin mop kısmından bahsedeyim. Önce mekanizmayı nasıl olduğunu anlatacağım. Nasıl takılıp çıkarıldığını vesaire kısaca özet geçeceğim. Sonra da canlı canlı kısa bir performans yapıp sizlere izleteyim. Öncelikle takma çıkarması çok basit. Şurada gördüğünüz mıknatıslar sayesinde ikisi eşleşiyor. Olay bundan ibaret. Yani bunu yere bırakıyorsunuz. Süpürgenin başlığını geri getirdiğinizde tık diye üzerine oturuyor. Çıkarmak istediğinizde de elinizle basılı tutarsanız ve yukarı doğru itmeniz yeterlidir. Direkt çıkacaktır. Su doldurma kısmı hemen burada rahat doldurup boşaltabilirsiniz. Mekanizma da şundan ibaret. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama şöyle daha iyi görürsünüz. Çıkarayım bezini. Bakın şurada 2 tane küçük deliği var. Bu deliklerden içten de baktığınızda gözükür zaten şurada. Bu deliklerden damlama usulüyle beze damlıyor ve mopunuzu bu şekilde yapıyorsunuz. Hani elektronik bir sistem değil. Zaten bu tarz dikey süpürgelerdeki mop sisteminin de amacı budur. Yani misal Dibea'nın FC20 modeli var. O mop ağırlıklı. Ondaki sistem bambaşka döner bir mopa sahip. Yani bunlardaki sistem arkada yani siz süpürürken arkada mop bezi de dolaşsın. Mantık bundan ibaret şu şekilde. Yani çok bir şey beklememek lazım. Zaten çok fazla sulu olmaması gerekiyor ki
süpürgeye de zarar vermesin bu tarz sistemlerde. O yüzden doğal damlamalı ve kısık şekilde yapılmış. Bilginiz olsun. Dostlar hemen su koydum geldim, görüyorsunuz burada. Bakın şuradan da görüyorsunuzdur. Hemen damlatmaya başladı. Islaklığı da şurada izden belli oluyordur. Çok fazla ıslatmıyor doğal olarak. İlk başlangıçta çok hafif mop bezini ıslatıp göreve başlatmanız daha mantıklı olur. Ama başta da söylediğim gibi aşırı ıslatmayın, kesinlikle önermiyorum. Buyurun şimdi de kısaca canlı size izletelim. Evet dostlar, şimdi geçelim canlı mopumuza, süpürme artı mopumuza daha doğrusu. Bezi birazcık ıslattığımı buradan renginden de görüyorsunuzdur. Şu şekilde bırakıyorum yere. İçinde su var, sallanıyor, görüyorsunuz. Süpürgemi başlatıyorum. Bakın burada az önce takmasını gösterdim zaten size. Geri getirip üzerine tık diye oturtuyorsunuz. İş bitti. Sonra buyurun. Bakın yerden zaten parlaklıktan ıslattığını da görüyorsunuzdur. Normal süpürmenize devam ediyorsunuz. Siz süpürmenizi yaparken o da arka taraftan mopunu yapıyor olacak. İşlem bundan ibaret. Sistem basit ama sorunsuz, kusursuz, ömürlük bir sistem. Çok fazla ıslak olmamasına dikkat edin ve çok fazla geri hamlede yapmaktan çekinirseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Robotun ağırlığından dolayı da yere verdiği baskı fazla olduğu için çok daha iyi yere temas ediyor. Bu sebeple de gayet verimli şekilde mopu da yapmış oluyorsunuz. Dostlar, süpürme artı mop dedik ama mutlaka videoda soran olacaktır. Hani ben süpürme yapmadan mop yapmak istiyorum, illa bu dikey süpürgeyle yapmak istiyorum diyenler varsa tabii ki bu tuşa basıp süpürmeyi başlatmadan istediği şekilde mop aparatını takıp tekli süpürme mopunu da yapabilir. Bunun için bir engel yok ama bu dikey süpürge onun için kullanılır mı? O kısmı tam kestiremedim. Biz açıklayalım. Siz isterseniz kullanabilirsiniz tabii ki. Yani hiçbir şekilde süpürmeyi başlatmadan mop aparatını takıp bu şekilde silmenizi, paspasınızı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bir de size filtreleme sisteminden bahsedeceğim ama ona girmeden önce genel olarak sökme takmasından bir bahsedeyim. Hemen şurada misal akar başlığının sökme takması da şuradaki kısmı aşağı doğru ittiğinizde kendinize çekip bunu başlığı da çıkarabiliyorsunuz. Hepsi gerçekten başarılı ve rahat takılıyor. Rahat, kolay takılıyorlar. Şurayı denk getirip yine yukarı doğru itmeniz yeterli. Tık diye kilitleniyor. Boşaltması çok rahat. Bakın şurada tuşu görüyorsunuz. Buna basıp misal çöp kovasına ya da bir poşete gelip şu şekilde bastığınızda hop boşaltmasını yapıyor. Onu boşaltmak için şöyle silah tutar gibi, erkekler beni daha iyi anlar, öne doğru itiyorsunuz şu kısmı. Bakın burası atıyor hemen. Attıktan sonra düğmeye basmanızla kapandı pardon. Şu şekilde hemen boşaltmasını buradan yapabiliyorsunuz. Tekrar tık diye kapatıp aşağı doğru itmeniz yeterli kapanması için. Yani şurada gördüğünüz aparat. Gerçekten çok şekil. Biz çok beğendik. Şimdi bir de filtreleme kısmının sökülmesini tarif edeyim size. Burayı açtıktan sonra sola doğru çevirip direkt çıkarabiliyorsunuz. Bunu buraya bırakıyorum. Burada üst kısımda bizi direkt HEPA filtre karşılıyor. Hatta bunun kutudan bir tane daha yedeği var. Bol yedekli kutu içeriği başta göstermiştik. Gayet başarılı. HEPA filtresi H10 yazıyor sitesinde. Böyle katlanabilen değişik bir şey. Yıkanabiliyor. Gerçekten çok başarılı. Normal HEPA filtreler gibi olmadığı için bunu yani yıkadığınızda tıkanacak bir gözenek olduğunu zannetmiyorum ama
Yani normalde HEPA filtreleri yıkamamayı öneriyoruz. Bilmiyorum hani yıkanır mı yıkanmaz mı kısmını yine bir firmadan teyit edersiniz. Web sitesinde yıkanabilir yazıyor ama bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yedeği de var. Çok uzun süre bunu kullanabileceğinizi düşünüyorum. Öyle diğer HEPA filtreler gibi 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda dolacak bir şekli yok açıkçası. Bunu hemen bırakayım. Diğer söküm kısmı şurada. Bunu da çevirip sola doğru çıkarabiliyorsunuz. Burada metal filtreleme kısmı var. Bakın buradan görüyorsunuzdur. Huni şeklinde yapısı yine Dibea'dan bildiğimiz şekilde gerçekten çok başarılı bir filtreleme. Katman katman hani tek şekilde bir filtreleme yapılmamış. Birkaç filtreleme ile temiz hava sunmaya çalışmışlar. Gerçekten başarılı bulduk. Bu konuda da belirtelim. En önemli işi yapan ana fırçadan bahsedelim size biraz da. Gerçekten çok başarılı. G22'de kullanılan modelin aynısı. Hemen şöyle göstereyim. Gayet geniş açıda. Yani tek seferde büyük bir alanı temizleyebiliyorsunuz. Normalde premium robot süpürgelerde olan şu alt kısımda kadifemsi yüzey de var. Bu olur da kaçan vesaire tozu pisliği tutmaya yarıyor. Halıya çıkarken vesaire bırakabilir. Bu bir problem değildir. Üzerinden bir tur daha geçmeniz gerekebilir. Bilginiz olsun. Gayet başarılı bulduk bunu. Sökmesi takması çok basit. Şurada görüyorsunuz. Şunu kendinize doğru çektiğinizde şu şekilde şurası çıkıyor. Çıktıktan sonra da yukarı doğru çekip ana fırçayı buradan alabiliyorsunuz. Takması da aynı şekilde basit. Kadifemsi bir yüzeyi var. Şurası yumuşak, harika. Ortalarda da sert naylonumsu, hani bilmiyorum videoda ne kadar gözüküyor. Sert naylonumsu yüzeyler var. Bunlar da saçı vesaire dolandığında koparabiliyor. Koparmasa bile yönünden dolayı, tasarımından dolayı şu tarafa doğru itiyor saçı vesaire. Gerçekten çok başarılı. Zor kirleniyor. Kirlendiğinde de bir süpürge tutmanız buna yeterlidir. Çok başarılı bulduğumuzu belirtelim. Evet dostlar, aparatlardan da bahsedeyim size ama videomuzu zaten izlediyseniz ara ara farklı aparatları kullanarak sizlere gösterdik. Hepsinin farklı kullanım amaçları var. Misal bu aparat akar başlığıdır, motorludur. Bununla yatağınızı, koltuğunuzu vesaire temizleyebilirsiniz. Ana fırçalı başlığı burada. Mop başlığı. Burada fırçalı başlık var. Bu da uzun fırçalı başlığı. Yani birden fazla aparatı mevcut. Hangi amaçla kullanacaksanız gönül rahatlığıyla ister borulu şekilde ister borusuz direkt buraya takarak temizliğinizi yapabilirsiniz. O yüzden ayrıca detaylı bir şekilde aparatlar kısmına değinmeyeceğim. Zaten videomuzda seyrettiniz. Aparatlarda son olarak bu iki başlık özellikle araçta mükemmel işler çıkarıyor. Özellikle saç fırçalı başlığını arabada ve klavyenizde vesaire kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Aparatları sökme takma gerçekten çok basit. İster borulu şekilde isterseniz de direkt bu kısımdan takabilirsiniz. Çok basit. Şu şekilde göstereyim. Misal akar başlığını alıp buradan klik şeklinde şuraya oturtturduğunuzda tık ediyor. Çıkarması da aynı şekilde düğmeye basıp çekiyorsunuz. Gerçekten pratik. İstediğiniz başlığı bu şekilde ister borunun ucuna uzun şekilde takıp kullanabiliyorsunuz. İster borusuz şekilde direkt buraya takıp kullanabilirsiniz. Gerçekten takma çıkarmada hiçbir sorun yaşamayacağınıza garanti edebilirim. Alüminyum borusu bu arada burada görüyorsunuzdur. Gerçekten muhteşem. Rengine de bayıldım. Böyle simli tarzı bir rengi var. Kırmızı ve siyah zaten ağırlıklı. Alüminyum bir boru. Gerçekten kaliteli, başarılı. Bu bölümde bir de ana fırça üzerindeki ledden bahsetmek istiyorum. Şurada 4 tane küçük ledi var. Şurada görüyorsunuzdur. 4 tane küçük ledi var. Ama gerçekten başarılı, efsanevi iş çıkarıyor. Mutlaka videosunu da izlemişsinizdir ya da izleyeceksinizdir.
gece dahi kullandığınızda hani ışık açmanıza dahi gerek kalmıyor ama zaten bunun amacı o değil. Karanlık mesela koltuk altında vesaire tozu pisliği size direkt gösteriyor. Yani burada toz var, burayı temizle gibi resmen komut veriyor size. Aydınlatması bu yönden çok başarılı. Evet değerli dostlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız faydalı olmuştur. En kısa zamanda G22 vs F20 Max videomuzu da yayınlayacağız. Mutlaka kanalımızı takip edin, bize destek olun lütfen. Yorum yapmayı, beğeni de atmayı esirgemezseniz seviniriz. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.